can you move this harmonium? Come closer and both this can come closer. Bu tarafa doğru gelebilir misiniz? Adamlar biraz daha yaklaşabilirler. Daha yaklaşabilirsiniz. Yeah, just a second. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurunavitramena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamyam Dadati Swavakantikam Vanchakalpatarabhishya Kripa Sindhubecha Patitanam Pavanibho Vaishnavito Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Gurave Gavachandra Vedikaya Tadare Krishna Krishna Bhaktivinoda. So dear devotees, Hare Krishna. Sevgili adamlar, Hare Krishna. Welcome to our last day of seminar entitled Full Surrender, Honest Inquiry and Service, Seva, the three qualifications for receiving spiritual knowledge or bhakti. Spiritüel bilgi veya bhakti edinmek için gerekli olan 3 nitelik olan tam teslimiyet, Pranipat, samimi bir şekilde araştırma, Pariprashna ve alçak gönüllü hizmet yani Seva isimli seminerimizin son gününe hoş geldiniz. And for our dear guests who were absent for the last few days, son birkaç gün aramızda olmayan misafirlerimiz için I'd like to inform them that our seminar is based on the famous verse and the purport to Bhagavad Gita 4:34. Aramızda olmayanlar için bizim bütün bu seminerimiz aslında Bhagavad Gita'nın ünlü 4.34 kıtasına dayanıyor. And perhaps it will be a good idea if you read the text and the purport. And we will need a Bhagavad Gita in Turkish. Bu kıtayı okuyabiliriz belki. 4.34 ve o kıtanın aynı zamanda çevirisini de okuyabiliriz. So the verse in Sanskrit is saying Tadvidi Pranipatina Pariprashna Sevaya Upadikshenti Tegyana Geminas Tattvadarshina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and then receive it unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Kıtanın çevirisi şöyle, bir manevi uzmana yaklaşarak hakikati öğrenmeye çalış. Ona itaat ederek soruştur ve ona hizmet et. Benliklerini idrak etmiş ruhlar sana bilgi verebilirler. Çünkü onlar hakikati görmüşlerdir. And let's read the purport. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. Ve açıklamayı da okuyalım. Ruhsal idrak yolu şüphesiz zor bir yoldur. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. Bundan dolayı Tanrı burada kendisinden başlayarak gelen gurular zinciri hattında yer alan bir manevi uzmana yanaşmamızı tavsiye etmektedir. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. Bu gurular zinciri ilkesini izlemeyen hiç kimse deha sahibi bir manevi uzman olamaz. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. Özgün manevi uzman Tanrı'dır ve gurular zincirindeki kişi Tanrı mesajını kendi muridine iletebilir. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. Bazı ahmakça modalarla hiç kimse kendi yöntemini geliştirerek manevi idrake mazhar olamaz.
The Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Bhagavatam 6.3.19 bu konuda şöyle der. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam diyor. Din yolu doğrudan doğruya Tanrı tarafından ifade edilmiştir. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path. Bu bakımdan ne akli tahminler ve kuru tartışmalar kişi doğru yola götürebilir ne de kişi bilgi kitaplarına bağımsızca öğrenerek manevi yaşamda bir gelişme kaydedebilir. Nor by independent study of books or knowledge can one progress in spiritual life. I read this part. You read. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Bilgi edinmek isteyen kişi manevi bir uzmana yanaşmalıdır. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Bu gibi manevi uzmanlar tam bir teslimiyetle kabul edilmeli ve kişi hatalı bir gurura kapılmaksızın tıpkı bir hizmetçi gibi ona hizmet etmelidir. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Benliğini idrak etmiş bir manevi uzmanın tatmin edilmesi, manevi yaşamda elde edilen gizli bir başarıdır. And now we see the title, and Prabhupada is writing, Inquires, which means Pariprashna, and then submission, which means Pranipat, constitute the proper combination for spiritual understanding. Burada başlıkta gördüğünüz gibi soru sormak yani Pariprashna, burada soruşturma olarak geçiyor ve Pranipat yani tam bir teslimiyete itaat olarak geçiyor. Soruşturma ve itaat manevi anlayış için ideal bir kombinasyondur. And now Srila Prabhupada is saying about seva. Şimdi de Srila Prabhupada hizmet hakkında konuşuyor. Unless there is submission and service, inquires from the learned spiritual master will not be effective. İtaat ve hizmet olmadıkça manevi uzmanla yapılan soruşturmalar etkili olmayacaktır. One must be able to pass the test of spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Kişi manevi öğretmeninin sınavından başarıyla geçmelidir ve guru öğrencisini arzulu olarak görünce öğrencisinin manevi anlayış ile takdis eder. In this verse, both blind following and absurd inquirers are condemned. Bu madde gerek körü körüne birisini izlemeyi, gerekse saçma soruşturmaları yermektedir. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. Kişi sadece gurudan itaat öğrenmekle kalmamalı, aynı zamanda itaat, soruşturma ve hizmet yoluyla gurudan açık bir anlayış almalıdır. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Deha sahibi bir guru doğal olarak öğrencisine karşı çok naziktir. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Bundan dolayı öğrenci eğer itaatkarsa ve hizmette hazır ise bu muridin bilgi edinmesi ve soruşturması mükemmel demektir. So, as we heard from Srila Prabhupada's purport, Srila Prabhupada is elaborating on these three qualities or three types of qualifications of a disciple. Burada Srila Prabhupa'nın açıklamasında gördüğünüz gibi kendisi bu üç tane nitelik üzerine konuşuyor ve bunları açıyor. And day before yesterday we spoke with you about the first qualification or first condition of receiving knowledge. We spoke about this quality of Pranipat. Ve dünden önceki gün sizinle spiritüel bilgi edinmenin ilk gerekli niteliği olan tam bir teslimiyetten yani Pranipat'tan bahsetmiştik. And as we see here on the screen, Pranipat means bowing down as a sign of great humility. Bu resimde gördüğümüz gibi yani slaytta gördüğümüz gibi Pranipat öne doğru eğilmeyi, tam bir teslimiyeti göstermeyi ifade It eder. means submission to the spiritual master and obedience. Aynı zamanda manevi öğretmene itaati ve onu takip etmeyi And surrender and capitulation. ve aynı zamanda da teslimiyettir. Devotees usually are not watching movies. Genelde adananlar pek film izlemiyorlar. But I remember when I was a kid that there were these old
Soviet movies about the World War II. Ve ben hatırlıyorum küçükken Sovyetlerle çekilmiş olan İkinci Dünya Savaşı ile ilgili filmler vardı. All the time when a prisoner was caught, then in order to surrender, he was raising his hands. Ve bir yani hapishanede olan bir kişi yakalandığında And even in German it was handy hoch, so raise your hands. yani teslim olduğunu göstermek için elini yukarı doğru kaldırıyordu. Almanya'da da bu And geçerliydi. it means you should surrender now. Bu da aslında bir kişinin şu an o andan itibaren teslim olduğunu gösteriyor. And actually this is the meaning of why we are raising our hands during the chanting, during the kirtans. Ve biz de bu nedenle aslında kirtanda ellerimizi bu şekilde kaldırıyoruz. It's not for fitness. Yani bu yani daha fit olmak için yaptığımız bir şey değil. It's a sign of surrender. It's a sign that we are not dancing only with the body, but that we are dancing with the soul, surrendering to the Supreme Lord. Bu teslimiyetin bir ifadesi aslında biz sadece bedenimizle değil ruhumuzla da dans ediyoruz ve bu şekilde teslim oluyoruz. And if before the Lord we are raising our hands, Ama eğer Rabbin önünde böyle ellerimizi kaldırıyorsak, then in front of the spiritual master we are bowing down. manevi önündeyiz de eğiliyoruz yere doğru. And this means that we are renouncing our false ego, Ve bu da bizim sahte egomuzdan vazgeçtiğimiz anlamına geliyor. which means kartritva, I'm the doer, I'm the controller. Kartritva yani ben her şeyi yapan kişinin fikrinden vazgeçiyorum. And also it means that I am renouncing the idea of attaining God by the mood which is called aroha panta, which means ascending process. Ve aroha panta yani böyle yukarı doğru çıkan tüme varım yöntemiyle aslında Rabbe ulaşma fikrinden de vazgeçiyorum bu şekilde. According to the Vedas, we can realize the truth by descending process, when the God, He decides Himself to reveal Yourself to you. Vedalara göre biz Rabbi ancak o kendisini ortaya koyduğu zaman yani tümden gelim yöntemiyle bilebiliriz. Nayanatma balahinen alabyo namedaya nabahukana shrutena. You cannot realize God even by Vedic studies. You cannot realize by meditation. You cannot realize by austerity, by anything material. Biz aslında Rabbi Vedik çalışmalarla, meditasyonla veya feragatla dahi bilemeyiz. He can be realized only when He decides to reveal Himself. O ancak kendisi buna karar verirse, yani kendi göstermek isterse fark edilebilir. And the Katha Upanishad is replying usually to whom He is revealing Himself. Ve Katha Upanishad'da da genelde kime kendisini gösterdiğinden bahsediyor. To those who manifest the quality of surrender. Teslimiyet özelliğini gösteren kişilere karşı. And so that was the subject that we studied day before yesterday. Biz dünden önceki gün bu konu üzerine konuşmuştuk. And who remembers what was the subject that we studied yesterday? Peki dün konuştuğumuz konu neydi? Kim hatırlıyor bunu acaba? Pariprashnena, Pariprashna. Evet, Pariprashna, Pariprashna. It's a type of subject, yes? Bir tür sabcı bu değil mi? Should I know? Biliyorum. What is Pariprashna? Peki Pariprashna ne? Bir tür sabcı mı? Do you remember? Evet, Pariprashna'da şu şekilde oluyor. Bizim soru sormamız, manevi öğretmenimizle kurduğumuz ilişkide ona soru sormamız ve onunla kurduğumuz ilişkiyi bu şekilde geliştirmemiz. Pariprashna means asking questions, inquiries from the spiritual teacher and developing a cultivating a relationship through this. Oh, excellent. Very nice. Thank you so much for that one. Especially for the part that you develop the relationship with the spiritual master by the Pariprashna. Very nice. Çok teşekkür ederim Şidatman. Özellikle de manevi öğretmenle ilişki geliştirme kısmını vurguladığın için çok teşekkür ederim. Yes. So we see here the etymological meaning of the word Pariprashna. Burada etimolojik olarak Pariprashna'nın ne anlama geldiğini görüyoruz. The words itself means questions, or it means clarification, or deepenings. Prashna kendi başına sorular, bazı şeyleri netleştirme veya derinleştirme olarak çevrilir. And it comes from Pari and Prashna, two words, Pari which means perimeter. Bu iki tane kelimeden oluşuyor. Pari ve Prashna kelimeleri Pari de çevre demek. And the idea was to ask questions around the topic and approach it from different angles. Ve bunun anlamı da aslında bir konuyu etraflıca değerlendirmek ve farklı açılardan sorular sorarak onu anlamak. Until it's fully understood and accepted.
Tamamıyla anlaşılana kadar ve kabul edilene kadar buna devam ettim. And I cannot restrain myself to tell just a little story. Kendimde duramıyorum, ufak bir hikaye anlatacağım. There was once a veterinarian, Bir keresinde bir veteriner vardı. and he was called to one village to heal a horse. Ve bir atı tedavi etmesi için bir köye çağrılmıştı. The horse had a swallow neck, Atın çok böyle boğazı şişmiş durumdaydı. and the veterinarian, he was touching this swallowed neck. He was looking here and there, and then he had a disciple. He had a assistant who was helping him. O yani, muayene ediyordu atın boynunu ve o sırada yanında da bir yardımcısı vardı. And he said, "Give me the hammer." Ve dedi ki yardımcısına bana çekiç ver. And the assistant took a hammer and gave it to his teacher. Ve yardımcı da bir tane çekiç alıp öğretmenine verdi. And then the teacher took the hammer and just smashed the swallowed part, and it immediately disappeared. Ve sonra öğretmen de o çekiçle o şişmiş olan kısmına vurdu ve o şiş tamamen ortadan kayboldu. The horse was healed. At bu şekilde iyileşmişti. The owners were happy. Atın sahipleri çok mutlu olmuşlardı. The veterinarian got his money, Veteriner bir şekilde parasını almıştı and everybody was happy. ve herkes mutluydu. And the assistant of the veterinarian thought, now I know how to heal animals. Ve yardımcısı da şöyle düşünüyordu. Tamam şimdi biliyorum hayvanları nasıl And iyileştireceğimi. he made an announcement that my price will be reduced in comparison with my so-called master or so-called teacher. Ve sonra bir reklam verdi ve fiyatını da sözde öğretmeninden ya da işte efendisinden daha düşük tuttu. And now I open my own business. Şimdi kendi işimi kuracağım diye düşündüm. And people started curiously to invite him to heal the animals in the villages. Ve farklı köylerde de insanlar onu çağırmaya başladılar, merak ediyorlardı. And indifferent of the disease, he was taking the hammer and was smashing the animals and killing them. Ve hastalıkta ne olursa olsun fark etmiyordu. Bir tane çekiç alıp hayvanlara vuruyordu. And one day his teacher asked him, "What are you doing?" Ve bir gün öğretmeni ona sordu, ne yapıyorsun sen? And he was saying, "Master, I was learning from you to take the hammer and to heal animals, but for some reason they are dying." O da dedi ki yani ben senden öğrendim hocam bunu yani sen çekiç alıp vurmuştun ama ben şimdi bunu yaptığımda ölüyorlar bir nedenle. And then the senior veterinarian, he said, "You foolish boy, you know that horse swallowed a watermelon." Ve o da dedi ki yardımcısına seni aptal dedi yani o at bir karpuz yutmuştu. So I smashed the watermelon and he was healed. Ve ben bu şekilde karpuzu yani parçaladığım için o iyileşti. But you cannot use the same thing, the same approach to all the diseases. Ama sen her hastalık için aynı yaklaşımı kullanamazsın. And Srila Prabhupada told this story exactly in the frame of the fact that we should have the full picture. We have to understand the subject completely. Perimeter. We should have an understanding from different angles, not just partial. Srila Prabhupada da bu hikayeyi tam olarak bu bağlamda anlamışlar. Biz bir konuya yaklaşırken onu birçok farklı açıdan incelemeliyiz ve o şekilde anlamalıyız. Tek bir açıdan değil. And I want to say one thing. Ve bir şey söylemek istiyorum. We love Instagram, we love TikTok, and we love, well, not love, but we accept them. We accept Facebook. Yani biz Instagram'ı, TikTok'u ve Facebook'u kabul ediyoruz. But often the problem with this social media sharing fragmental of knowledge is that devotees think that no need to read books because I read here and there, pieces of different quotes, different verses, different this and that, and they consider, well, I read today, I read something on TikTok, I read a few quotes, on the Instagram, and well, I read some shastras today. Ve bu sosyal medya ile ilgili problem de şu ki, yani orada hep bir alıntı alınmış oluyor bir kitaptan ve alınanlar bunları okudukları zaman bilginin sadece bir kısmını almış oluyorlar ve kendilerini yani Facebook'ta ya da TikTok'ta ya da Instagram'da bir şey görüp okudukları için ben bugün Shastra okudum diye düşünüyor, öyle kabul ediyorlar. And the same thing is happening when devotees are not reading a book from cover to cover. They are just,
reading this chapter, then another chapter, they don't have a consistency. Ya da azınanlar bir kitabı baştan sona okumuyorlar, kitabın belli bölümlerini okuyorlar ve bunun bir sürekliliği olmuyor. And then they have a kind of like fragmental understanding of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or other books, and it's a little mess in their heads. Ve Bhagavad Gita'nın, Srimad Bhagavatam'dan böyle farklı parça okudukları için onlar kafalarını karıştırıyor ve tam bir bütün haline gelmiyor. Therefore, it's very, very important to understand the teachings of the spiritual master in a holistic way. O yüzden de manevi öğretmenin bize verdiği öğretileri tümüyle yani bir holistik bir şekilde anlamak çok önemli. And I'll be very happy if the result of this little seminar that I gave will be that devotees will be very serious in their study of Bhagavad Gita from cover to cover. Ve umarım yani bu seminerleri verdikten sonra adınanlar Bhagavad Gita'yı baştan sona okurlar. Bu beni çok mutlu edecek. So today we will speak about the third condition of spiritual knowledge, Bugün spiritüel bilginin 3. koşulu hakkında konuşacağız. which is called seva. Bunun ismi de Seva. Seva means service. Seva, hizmet anlamına geliyor. And we see here a very beautiful quote. Burada çok güzel bir alıntı görüyoruz. And which Srila Prabhupada is saying that without seva, pariprashna or questioning will be useless. Ve burada da Srila Prabhupada Seva olmadan sizin pariprashnanız ya da sorduğunuz sorular işe yaramayacaktır diyor. And Srila Prabhupada is saying, you may have a very good spiritual master, but if you have no power to inquire, then you cannot make progress. Srila Prabhupada şöyle diyor, sizin çok iyi bir manevi öğretmeniniz olabilir ama eğer sizin soru sorma gücünüz yoksa o zaman ilerleme kaydedemezsiniz. And yesterday we spoke about inquiring. There is active inquiring and passive inquiring. Dün de yani soru sormakla ilgili konuşurken bunun aktif ve pasif olmak üzere iki formu olduğundan bahsetmiştik. Which is better? Hangisi daha iyi? Active inquiry. Aktif olan daha iyi. Why? Neden? Because, as Shuddhatma Prabhu said, because this develops a personal relationship. Şudatman'ın söylediği gibi bu kişisel bir ilişki geliştirmeye yardımcı olur. In the beginning, it's okay just to listen and to absorb. That's very nice. Başlangıçta sadece dinlemek ve konuşulanları almak çok güzel. But we should not be shy to inquire. Ama biz soru sorma konusunda çekingen olmamalıyız. Srila Prabhupada said, never be shy during the kirtan and prasadam. Srila Prabhupada hiçbir zaman kirtan ve prasadam sırasında utangaç olmayın dedi. If a kid is shy to eat, he's dying. Eğer bir çocuk yemek yemekten çekinirse o ölür. Therefore, our hunger, spiritual hunger, is manifested in the form of inquiring, asking. Ve bizim spiritüel açlığımız da bu sorularla kendini gösterir. So Srila Prabhupada is continuing. Srila Prabhupada devam ediyor. Inquirers must be there. Soru sormak mutlaka gereklidir. Pariprashna means inquiry on the point, and that inquiry should be seva. Pariprashna bir nokta üzerine araştırmak demektir ve bu soru sorma veya araştırmada seva olmalıdır. And now again a little exam from yesterday. Yine dünle ilgili bir sınav. Which was the only question that Srila Prabhupada asked his spiritual master? So 3 hands, 4 hands. Kendi Good. öğretmenine soru 5 tek hands. soru neydi? Would you like to reply? 6 hands? Yes. How can I serve you? Yes. Very good. Hani sana nasıl hizmet edebilirim? So Srila Prabhupada said, this was the only question that I put to Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati'ye benim sorduğum tek soru buydu demişti. And we have to come to that point. Ve bizim o noktaya gelmemiz gerekiyor. But before we'll come there, we have to ask other questions too. Ama o noktaya gelmeden önce bizim başka sorular da sormamız gerekiyor. And Prabhupada is explaining. Yes. Ve Prabhupada cevap veriyor. I have a question. You said that inquiring is help in relationship. Yes. So how it can help to build a relationship if we ask questions about transcendental knowledge and relationship? I think it's very personal. Mhm. Yani bu soru sorma nasıl acaba bizim manevi öğretmenimizle ilişkimizi geliştirmemize yardımcı olabiliyor? Çünkü biz transandantal konularla ilgili soru soruyoruz ama yani ilişki çok kişisel bir şey. What do you do when you don't like a person? Sen birisini sevmediğinde ne yapıyorsun? What is your body language towards him or towards her? Yani ona bir şey sorarken beden dilin nasıl oluyor? Oh, okay, I'm not asking about you, but
generally what people are doing from the psychological point of view. Yani psikolojik olarak insanlar ne yaparlar? Seninle ilgili olarak sormuyorum da genel olarak insanlar nasıl bir tavır They're takınırlar? ignoring others, correct? Genelde diğerlerini görmezden gelirler. And this ignore includes Ve bu görmezden gelme you şunu don't look içerir. into the eyes of the person, O kişinin gözlerine bakmazsınız. you don't talk with him or with her, Onunla konuşmazsınız. and consciously or unconsciously you just turn your back to him or towards her. Yani o kişiye sırtınızı dönersiniz bilinçli olarak ve bilinçsiz When olarak. we were brahmacharis and we were quarreling with others brahmacharis, Biz brahmachariyken ve diğer brahmacharilerle bazen tartıştığımızda during distribution of prasadam, prasadam dağıtımı sırasında we were putting half of the spoon of sabji in this paneer. onların tabaklarına sadece yarım kaşık koyardık. This was a sign that something doesn't work between us. Bu aramızda bir problem olduğunu gösteren bir işaret olurdu. So, if you ignore somebody, the last thing you want to do is to talk with him or with her. Eğer bir kişiyi görmezden geliyorsanız yapmak istediğiniz son şey o kişiyle konuşmaktır. And on the contrary, when you like somebody, you want to talk. Tam tersi olarak da yani bir kişiyi sevdiğinizde, hoşlandığınızda onunla konuşmak istersiniz. The conflicts are resolved by talking 99%. Yani %99 herhangi bir problem olduğunda, çatışma ya da çelişki olduğunda bunlar konuşarak çözülür. Communication is the bridge from one heart to another heart. İletişim bir kalpten diğerine bir köprüdür. When you are asking something, it's a sign of respect towards that person. Bir şey sorduğunuzda aslında o kişiye olan saygınızı göstermiş olursunuz. And the sign of respect from junior to the senior is that junior is asking the senior. Ve daha küçük olanların büyüklere soru sorması onlara saygılarını göstermiş şekilleri. And when the senior is hearing the question, he understands what is the mentality of the junior, what is his level or her level. Ve daha ilerlemiş olan bir kişi de kendisinden küçük olan bir kişi ona soru sorduğunda onun hangi seviyede olduğunu, bilincinin nerede olduğunu anlayabilir. And according to that level, the senior is taking care about the junior. Ve bu şekilde de daha ilerlemiş olan kişi, daha başlangıç seviyesindeki kişiyle ilgilenir. Onu, If I'm not calling my mother for 3-4 weeks, eğer ben annemi 3-4 hafta boyunca aramazsam, then usually she's sending a message. genelde o bana bir mesaj gönderir. Why are you not talking to me? Neden benimle konuşmuyorsun diye. So in other words, why are you ignoring me? Yani neden beni görmezden You geliyorsun? don't appreciate our relationship anymore? Artık bizim ilişkimize yani So değer vermiyor musun? This is the subtle message. Yani bu aslında bizim inceden verdiğimiz bir mesajdır. And of course, I have to give hundreds of reasons of why I did not call her for a long time. Tabii ki uzun bir süre onu neden aramadığımı açıklamak için yüzlerce neden söylemem To gerekiyor. convince her that this is not the case that I'm ignoring you. Yani seni görmezden geliyorum, gelmiyorum demek için, bunu ikna etmek için. But Pariprashna is a tool to build the relationship because you are showing your trust. Pariprashna, ilişki kurmak için önemli bir araçtır. Çünkü siz aslında o kişiye güvendiğinizi gösterirsiniz. And don't forget one thing, what means relationship? Ve bunu da unutmayın lütfen. İlişki ne demektir? For example, I have a relationship with, let's say, with Nisimha Krishna Prabhu. Örneğin benim diyelim ki Nisimha Krishna Prabhu ile bir ilişkim var. The gist of that relationship would be that having trust in him and respect towards him, I'll allow him to influence me. Ve benim bu ilişkiye göstereceğim jest aslında ona sahip, ona olan güvenimi göstermek şeklim. Onun beni etkilemesine izin vermek şeklinde olur. I'll behave in such a way that he'll not be afraid to tell me and to influence me with his vision, his opinion, and even his correction if I'm doing something wrong. Yani ben öyle bir şekilde davranırım ki o bana kendi vizyonunu aktarmakta, beni herhangi bir konuda düzeltmekten çekinmez, bundan korkmaz. And friends can talk openly or giving hints. Ve arkadaşlar da açık bir şekilde konuşabilirler ve birbirlerine tavsiyede And you bulunabilirler. immediately understand you. Yani eğer siz partnerinizin ya da arkadaşınızın sizi etkilemesine izin vermiyorsanız o zaman bir ilişkiye sahip olamazsınız. All knowers don't have friends usually. Olamaz. All knowers. Her şeyi bilenlerin arkadaşı yoktur. Those who know everything, they're very lonely. Her şeyi bilen kişiler genelde çok yalnızdırlar. Therefore, again, for questions is a very, very important
tool and aspect of any relationships. O yüzden de sorular sormak herhangi bir ilişki için çok önemli bir boyut. What to speak of spiritual relationships? Yani spiritüel ilişkilerden bahsetmiyorum bile. Okay, let's go further. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Now, the general translation of the word seva is not just service, but especially in yoga cycles, is selfless service. Yani seva'nın aslında anlamı sadece hizmet değildir. Özellikle yoga camiasında buna bencilce olmayan hizmettir. And in Indian culture, usually when you are speaking about seva, it means something selfless. It means that you are doing something without expecting anything in return. Hint kültüründe ve seva dendiğinde bu genelde bencilce olmayan ve karşılık beklemeden yapılan bir hizmet anlamına gelir. If you are doing seva in order to get something from someone, this is already not seva, it's a kind of business. Yani eğer birisinden bir şey almak için bir şey veriyorsanız, yapıyorsanız bu zaten seva değil, bir tür iş ilişkisidir. So this is, let's say, this is the spiritual general meaning of the word seva. Bu seva'nın genel ve spiritüel anlamıdır diyebiliriz tanımı. And over the years in the lectures of various senior Vaishnavas and spiritual masters, I've heard many other very beautiful and interesting definitions of what is seva. Ve uzun yıllar boyunca katıldığım farklı derslerde daha ilerlemiş olan adananlardan ve manevi öğretmenlerinden seva'nın tanımıyla ilgili başka şeyler duydum. And I would like to share them with you. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. And I've written down all those definitions here on the slide. Burada bu tanımları yazdım bu slaytta. And we see, I mean, there are many others, but this really touched me. Therefore, they helped me to understand this concept, and I'd like to share it with you. Tabii ki birçok farklı tanım da var. Bunlar ama beni en çok etkileyenler ve benim sizinle bu anlamda paylaşmak istediğim. So the first definition, as we see, seva is the ego smashing process. İlk ki bu tanımlardan seva egoyu mahveden bir süreçtir. What is the most dear thing to our hearts? Bizim için yani en önemli olan şey nedir? Böyle kalbimize en yakın olan şey. Don't say a car, don't say the wife, don't say the kids. Araba demeyin ya da çocuklar demeyin ya da eşiniz olduğunu söylemeyin. Freedom, independence is the most important for us thing that usually we are protecting like anything. Özgürlük yani bağımsızlık aslında bizim için en değerli olan şeydir ve onu biz deli gibi koruruz. And when you are performing seva, it destroys, it put aside this independence mode. Ve seva yaparken de bu en azından o süre boyunca sizin bunu bir tarafa koymanıza neden olur. Why? Because when you are serving somebody, then you recognize that he is better than you and he deserves this service. Çünkü birisine hizmet ederken siz onu sizden daha iyi olduğunu bilirsiniz ve onun bu hizmeti hak ettiğini düşünürsünüz. Then the second one I heard many times from Srila Niranjana Swami Maharaj. Bu ikincisi de benim birçok kereler Srila Niranjana Swami'den duyduğum bir tanım. He gave many classes on this point. Bu noktayla ilgili verdiği birçok dersi var. Seva is a burden, Bu da seva'nın bir yük olduğu. but it's not just a burden, it's a burden of love. Ama bu herhangi bir yük değil. Aşkın yükü ya da sevginin yükü. And we can talk a lot about it, but I think you understand the point. The mother, she's serving the kid, and it's a burden to wake during the night maybe 6-7 times. Yani bunu belki anlayabilirsiniz. Bir anne mesela çocuğuna hizmet eder ama bu yüktür aynı zamanda. Çünkü o gece boyunca 5-6 kere kalkar. And to wash and to feed the kid is not easy for a mother. Ve bir anne için de yani bir çocuğa bakmak ve onu devamlı beslemek kolay bir şey değildir. Ask any mothers and they will tell you that we don't belong to us anymore, we belong to him or to her. Annelere soracak olursanız onlar diyecekler ki biz artık kendimize ait değiliz, ona aitiz. Why she's doing that? Neden bunu yapıyor? Because she's loving her kid. Çünkü çocuğunu seviyor. Okay. Seva is the source of grace. Seva lütfun kaynağıdır. And we mentioned today these concepts of Aroha and Avaroha Pantha. Bugün Aroha ve Avaroha Pantha'dan bahsetmiştik. Aroha means ascending process when by your own powers, mystic powers, by your own yoga perfections, you try to understand and realize the absolute truth. Aroha yani siz kendi mistik güçlerinizle ya da kendi
çabanızda aslında mutlak gerçeği anlamaya çalışırsınız, yükselmeye çalışırsınız. And it is said that seva or service offered upward Ve şöyle deniyor, yukarıya doğru sunulan hizmet ya da seva, leads to the mercy going downward. o merhametin aşağı doğru akmasını sağlar. And this is called avaro. Ve bu da avarohadır. So this seva in that sense is the source of grace or kripa, mercy. Bu anlamda da seva, kripa'nın yani merhametin veya lütfun kaynağıdır. Now we see another definitions that seva is the only vehicle by which we can assimilate transcendental knowledge. Seva bizim transandantal bilgiyi emebileceğimiz tek araçtır. Now dear devotees, be careful now here, attentive. Burada lütfen biraz dikkatinizi verin alınanlar. For example, I will ask Dinabandhu Prabhu a question Örneğin ben Dinabandhu Prabhu'ya bir soru soracağım. and he would kindly reply it to Ve o me. da yani iyi bir şekilde cevap verecek bana. If I'm not afterwards somehow serving Dinabandhu Prabhu, Ve ben sonrasında bir şekilde Dinabandhu Prabhu'ya hizmet etmezsem, the knowledge that I received from him ondan benim almış olduğum bilgi will remain just theoretical. sadece teorik bir düzeyde kalacak. But if I will serve him, Ama eğer ona hizmet edersem, knowledge that he shared with me onun benimle paylaşmış olduğu bilgi, will transform into vijnana, realized knowledge. o bilgiye yani farkına varmış bilgiye dönüşecek. And this is who have a degree in the university. Üniversiteden mezun olan kimler var burada? When you finished your university, Madhika Krishna Mataji, when you finished your university, Navika Krishna Mataji, ne zaman mezun oldunuz üniversiteden? 23 years ago. And 23 yıl önce. from the point of view of percents, how many percents of knowledge do you remember that you received in the university? Peki üniversitede okuduğunuz bilgilerden ne kadarını hangi 60, oranda 50, 100, hatırlıyorsunuz? 10, 5. %50, 60, %100, 1, 2. I educated French, Turkish, French translating Uh-huh. for 5 years. But after that I worked many years. But now I am not good for reading. Sometimes I read some books, but it is not very well. Mhm. Ben Fransızca, Türkçe, Fransızca çeviri okumuştum, çevirmenliği okumuştum. Uzun yıllarda çalıştım sonrasında bu konuyla ilgili. Ama şimdi bir sürede çalışmadığım için çok iyi değil ve kitap okuduğumda tamamen anlayamıyorum. So, in average, when I was speaking with devotees who finished the university, they're saying, we remember maybe 5-10% of what we were studying. Ortalama olarak yazılanlarla konuştuğumda üniversitede öğrendiklerinin %5'ini veya %10'unu hatırladıklarını söylüyorlar. Why? Neden? Because the professors, they behaved not like gurus, but like teachers. Çünkü profesörler guru gibi değil ama öğretmen gibi davranıyorlar. And there is a difference between a guru and a teacher. Ve bir guru ile bir öğretmen arasında fark vardır. The teacher is just giving you information. Öğretmen size sadece bilgi verir. But the guru is building with you a relationship in which you can realize the information and transform it from theoretical knowledge to vijnana or realized knowledge. Ama guru size bilgi verir ve aynı zamanda siz bu bilgiyi herhangi bir bilgiden farkına varılmış bir bilgiye, gyana'dan vijnana'ya dönüştürebilirsiniz. And in a sense it's a mystical aspect. Ve bir açıdan bu biraz mistik bir şeydir. When the Lord is seeing that we are serving the spiritual master, from the heart He is helping us realize knowledge. Rab bizim manevi öğretmenimize kalbimizden gerçekten gelerek yani hizmet ettiğimizi gördüğünde bu bilginin dönüşmesine izin verir. Little later we will speak again about this point. Tekrar bunu üzerine konuşacağız biraz sonra. Now, seva is not just an activity, work or a duty, it's a conscious attempt to please the object of our affection. Seva sadece bir faaliyet değildir, sadece iş değil ya da sadece bir görev değildir. O bizim sevdiğimiz nesneyi memnun etmek için bilinçli bir şekilde harcadığımız bir çabadır. Often we are speaking about Vaishnava Seva or Guru Seva. Biz çoğu zaman Vaishnava Seva'dan ya da Guru Seva'dan bahsederiz. And because we don't quite understand
and we are not used, because in the material world we are used to exploit. We are not used to the concept of service. We are not quite sure what is it about. Biz genelde buna alışık olmadığımız için, çünkü maddi dünyada genelde sömürü üzerine kurulu olduğu için ilişkiler, tam olarak bu hizmetin ne anlama geldiğini anlayamıyoruz. Therefore, sometimes I'm telling to devotees, you just change the word service to the devotees with the pleasing devotees. O yüzden ben diyorum ki, yani adananlara hizmet etmek demeyin, adananları memnun etmek deyin. I had a friend in my brahmachari ashrama. Benim Brahmachari Ashrama'da bir arkadaşım vardı. He was very tall and very big. O çok uzundu ve çok da topluydu. We were quite scary, especially when he was keeping a dry fast. Özellikle de böyle kuru bir oruç tuttuğunda, yani hiçbir şey yemeden içmeden biz bayağı korkuyorduk. So in 90s we heard about, for the first time we heard about the idea that we should serve Vaishnavas. 90'larda biz ilk defa bu fikri duyduk, yani Vaishnavalara hizmet etmeyi. And then you'll advance spiritually very quickly. Yani bunu yaptığımızda spiritüel olarak çok ilerleyeceğimizi duyduk. So this devotee, he used to come to other devotees, younger, Bu adanan, diğer adananlara geliyordu, daha genç olan adananlara. and he was saying, take off your shirt. Ve diyordu ki, tişörtünü çıkar. And the devotee is scared to say, why? Adananlar da korkuyorlar, diyorlar ki neden? Because I want to serve you. Diyordu ki çünkü size hizmet etmek istiyorum. And I want to wash it and to dry it and I'll give it to you and this will be my service. Got it? Ben onu yıkayacağım ve size geri vereceğim. Bu da benim hizmetim olacak. Anladın mı? And younger devotees say, yes, of course, no problem. Genç adananlar da diyorlar ki tamam hiç problem değil. So, service should be pleasing, not displeasing, not scaring. Yani hizmet böyle memnuniyet verici bir şey olmalı. Yani korkutucu değil. Therefore, try to connect this word seva with pleasing and then you'll get it right. Yani bu seva'dan bahsedildiğinde bunun memnuniyet verici bir şey olması, memnuniyet verici bir şey olması gerektiğini anlayın. O zaman daha doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. And the last definition is that seva is an external manifestation of our internal love. Seva bizim içimizdeki sevginin dışsal bir gösterimidir. If a husband is sitting at home Eğer bizim eşimiz mesela evde oturuyorsa day by day her gün and he put his legs on a table ve bacaklarını böyle masanın üzerine uzatıyorsa and he's playing some video games. Ve bazı video oyunları oynuyorsa, First of all, this is really frustrating the wife. You should be sure. This is, especially if she's a devotee, this definitely freaks her out. yani bu kesinlikle karımızı hayal kırıklığına uğratacaktır, onu kızdıracaktır, özellikle de bir adanansa. But Adanan olabilirsiniz. then the wife is saying, go and do something. Ve sonra da tabii ki karısı der ki o eşe, yani git bir şeyler yap. My dear, I love you so much that I'm paralyzed, I cannot do anything. Eşi de şöyle derse, karıcığım seni o kadar seviyorum ki yani sanki felç olmuş gibi hiçbir şey yapamıyorum. Would a girl or the wife believe that he's loving me? Yani bir eş, yani bir hanım buna inanacak mıdır yani onun kendisini sevdiğine? Obviously no. Kesinlikle hayır. Because this gesture is just saying that he's indifferent. Çünkü onun hareketleri tamamen kayıtsız olduğunu gösteriyor. Love should be confirmed Sevginin teyit edilmesi gerekir. by deeds. Yani yapılan şeylerle gösterilmesi. And dear men, also by words. Ve sevgili erkekler aynı zamanda kelimelerle de And we gösterilir. men, we don't believe words, we believe deeds. Biz erkekler sözlere inanmayız, yapılanlara, hareketlere But inanırız. women, they believe words, they believe deeds, but they believe words too. Ama kadınlar hem yapılanlara inanırlar hem de sözlere inanırlar. Therefore, as I said, we should say that I love you not only the day before official marriage, O yüzden de biz seni seviyorum lafını sadece evlenmeden önceki gün we söylememeliyiz. should say it, I don't know, daily, in the mornings, in the evenings, but we should do it as often as possible. Biz bunu her gün yapmalıyız. Sabah, akşam, mümkün olduğunca çok. It's a whole topic. Bu koca bir konu tabii. But you got the point. Sanırım ama ne demek So istediğimi anladınız. love is confirmed by deeds. Yani sevgi bu şekilde
şekilde yapılan şeylerle teyit edilmiş oluyor. Once Srila Prabhupada's servant, Shrutakirti Prabhu, Bir keresinde Srila Prabhupāda'nın hizmetkarı Shrutakirti Prabhu, as he himself said, he became a little bit mental. biraz böyle zihinsel olmaya başlamıştı. Kendi kendine soruyordu. He saw that many of Srila Prabhupada's disciples, they took very responsible services in preaching, in promoting Lord Chaitanya's movement. O bakıyordu ve Srila Prabhupāda'nın birçok öğrencisinin çok böyle büyük sorumluluklar aldıklarını ve Rab Chaitanya hareketini yaymak için çok güzel şeyler yaptıklarını görüyordu. But he was just assisting Srila Prabhupada in some menial services. Ama onun yaptığı tek şey Srila Prabhupāda'ya bazı böyle kaba küçük hizmetlerdi. And he also saw that when devotees saw Srila Prabhupada, they were completely in ecstasy. They were dancing, shouting Jai Srila Prabhupada ki Jai, and they felt a lot of spiritual emotions. Ve o bakıyordu, adananlar Srila Prabhupāda'yı gördüklerinde de çok büyük bir mutluluğa kapılıyorlardı. Jai Prabhupada diyorlardı ve birçok spiritüel duygu hissediyorlardı. But he felt that he is doing nothing. Ama o kendisinin hiçbir şey yapamadığını düşünüyordu. So once he came to Srila Prabhupada and said to Srila Ve Prabhupada, bir keresinde Srila Prabhupāda'nın yanına gelip şöyle dedi. Srila Prabhupada, your disciples, they love you so much, Dedi ki Srila Prabhupāda senin öğrencilerin seni çok seviyorlar. but myself seems to be, I don't love you so much. Ama ben sanırım seni o kadar sevmiyorum. And Srila Prabhupada didn't reply. Ve Srila Prabhupāda ona herhangi bir cevap vermedi. And remember yesterday we spoke about different methods that spiritual master is using for teaching a disciple. Dün hatırlarsanız manevi öğretmenlerin öğrencilerine öğretmek için kullandıkları farklı yöntemlerden bahsetmiştim. And sometimes he's just keeping quiet, like a fish or a turtle. Bazen de onun bir balık gibi veya bir kaplumbağa gibi sessiz kaldığını söylemiştim. So Srila Prabhupada did not reply for the whole day. Ve bütün gün boyunca da Srila Prabhupāda ona hiçbir cevap vermedi. And just during the next day's morning massage, Ve sonraki gün sabah masajı sırasında Srila Prabhupada suddenly he was quiet, but suddenly he spoke to Shrutakirti Prabhu. yine sessizdi Srila Prabhupada ama sonra bir anda Shrutakirti Prabhu'ya konuştu. Do you like to serve? Hizmet etmeyi seviyor musun? And Shrutakirti Prabhu said, yes, Srila Prabhupada, of course, this is my life and soul. Shrutakirti Prabhu da evet tabii ki Srila Prabhupada bu benim her şeyim dedi. And Prabhupada then said, this is love. Srila Prabhupada da dedi ki bu sevgidir. So in other words, service, your service to me, your steady service, from day to day to day, week after week, month after month, year after year, this is the expression of your love. Senin bana devamlı olarak yaptığın her gün, haftalar boyunca, aylar boyunca yaptığın bu hizmet sevginin ifadesidir. And we sometimes in our services, we may be like a comet, appearing on the sky, blinding everybody with our results, and then disappearing somewhere. Biz bazen böyle bir kara bulut gibidir bizim yaptığımız hizmet. Yıldız kayması. Yıldız kayması. Yıldız kayması gibidir bizim yaptığımız hizmetler. Böyle bir anda gökyüzünde beliririz, her şeyi çok güzel yaparız, sonra kaybolur. And from another side, we see some little star that is there constantly on the sky. Ve sonra bazen de gökyüzünde devamlı olarak sabit bir şekilde duran bir yıldız görürüz. Who is better, this comet or this star? Hangisi daha iyidir, bu yıldız kayan yıldız mı yoksa orada duran yıldız? Yes, it's interesting to see a comet, Tabii ki yani yıldız kayması daha iyidir diyen demek hoş olabilir ya da ilginç olabilir. but in that sense, the star is doing better Ama diğer taraftan diğer yıldız daha iyi bir durumdadır. because star remains steady in his shining. Çünkü o devamlı olarak o parlaklığı vermektedir. Therefore, in our service, we should understand that the service, the seva, even little things that we are doing day by day, week after week, month after month, year after year, Bizim yaptığımız yani her hafta, her ay, yıllar boyunca yaptığımız o küçük hizmetler, the spiritual master is appreciating that. yani o hizmetlere bizim manevi öğretmenimiz değer verir. I was very touched when once I heard how a devotee he offered a Vyasapuja homage to his spiritual master. Bir keresinde bir adananın kendi manevi öğretmenine bir Puja sunusunu duymuştum. And he said, Dear Guru Maharaj, I don't know what to offer you, but I just offer you another year of my life.
Diyordu ki, manevi öğretmenim sana ne sunacağımı bilmiyorum ama sana sadece hayatımın bir yılını daha sunuyorum. And I was really impressed that yes, another year of steady devotional service, dedicated service to the spiritual master. This is really a valuable offering. Ve ben bundan çok etkilenmiştim. Yani kararlı bir şekilde yaptığımız hizmetlerden bir yıl daha. Yani bu gerçekten sunmaya değer bir şey manevi öğretmenim. And as Niranjan Maharaj told me once, Bir keresinde Niranjan Maharaj'ın bana söylediği gibi, that when disciples are writing that Guru Maharaj, you are my life and soul, bazen adılanlar bana yazıyorlar dedi işte. Guru Maharaj sen benim her şeyimsin. and he or she is just 2-3 years in Krishna consciousness, Ve o bazen Krishna benimle sadece 2-3 yıldır hizmet ediyor oluyor. the spiritual masters of course appreciates that sentiment. Tabii ki o duyguya bir manevi öğretmen değer verir. But when a disciple after 20-30 years is writing, Guru Maharaj, you are my life and soul, Ama eğer bir öğrencisi öğretmenine, manevi öğretmenine 20 yıl sonra, 30 yıl sonra sen benim her şeyimsin diye yazıyorsa this is serious. bu ciddidir. And the spiritual master is really accepting it that these are true words. Ve manevi öğretmeni de bunları gerçek birer cümle olarak kabul eder. Okay, now there are different types of sevas. Farklı tür sevalar vardır. We have, yes, Mataji Chandramala. Can I ask a question? Yeah. Would you please elaborate not the last one, but the before, a subconscious attempt to please the object of our affection? Because in terms of laws of nature, material nature, for example, it sounds like it's like a beyond mode of goodness. Because in mode of goodness we are doing as a matter of duty, but it sounds like more than that. Would you please elaborate how we can do that? How we can cultivate this consciousness? Ben son tanım değil, ondan önceki tanımla ilgili bir şey sormak istiyorum. Burada biz sevgimizin nesnesini memnun etmek için bilinçli bir çaba veririz demiştik hizmet için. Bu sanki hani maddi doğal hallerin ötesinde bir anlayış gibi görünüyor. Çünkü mesela erdem modunda yapıyor olsaydık bunu biz bir görev olarak yapıyor olurduk. Biz nasıl bunun ötesine geçebiliriz? Biraz bunun üzerine konuşabilir misiniz? Yesterday we spoke with you about those 9 stages that we are passing in our devotional service. Biz dün adamlı hizmetimizde geçtiğimiz 9 tane farklı aşamadan bahsetmiştik. And technically affection, another word for affection is asakti. Ve yani burada aslında sevgi ile kastedilen şey asakti seviyesinde olan bir şey. So don't think that we are progressing through these steps one by one. So now Shraddha, then after 2 years, now I'm the level of Sadhu Sangha, then again after 3 years, so Bhajana Kriya should be, I'm going to Bhajana Kriya now. Yani lütfen şöyle düşünmeyin yani biz bir aşamadan diğerine yani bir ay sonra, bir yıl sonra geçiyoruz, sonra ikincisine, sonra üçüncüsüne geçiyoruz, 3 yıl sonra gibi düşünmeyin. We have affection already. Biz zaten belli bir sevgiye sahibiz. We have ruchi already. Ve bizim aldığımız bir tat da var To ruchi. some degree we have some bhava already. Ve bir noktaya kadar, bir dereceye kadar bir baba da var. And even prema, because this is the natural quality of the soul. Ve piramaya da sahibiz. Çünkü bu da ruhun doğasında olan bir şey. The problem is that these qualities are not yet fully manifested in us. Ama buradaki problem bu niteliklerin, bu özelliklerin bizde tam olarak ortaya çıkmamış And olması. sadhana process is helping us to fully manifest them. Ve sadhana süreci de bizim bunları tam anlamıyla But if ortaya you çıkarmamızı sağlıyor. would not have ruchi there, devotees, you would never come again to the temple. Ama sevgili adanalar, eğer ruchi yani tat olmasaydı, herhangi bir tat almış olmasaydınız tekrar gelmezdiniz tabii. Ruchi means taste for the holy name. If you would not have taste, you would never come again. Ruchi tat anlamına gelir, yani kutsal isimlere karşı, kutsal isimlerden aldığımız tat anlamına gelir. Eğer bu ruchi sizde olmasaydı tekrar gelmezdiniz. Therefore, in a sense, what we are practicing is a mix of all those 9 items, 9 stages. Aslında bizim pratik ettiğimiz şey bütün bu 9 adımın bir birleşimi, bir karışımı gibi. But one of them is most prominent. Ama onların içinde bir tanesi daha baskın durumda olan. Therefore, we can do service with affection already now. O yüzden biz şu anda da yani sevgiyle bir hizmeti sunabiliriz. All of you are example of that. Hepiniz de bunun birer örneğisiniz.
Окей, да. Еще такой вопрос. Я вот, допустим, служу здесь, да? He's serving here И у меня нет связи с духовным O burada учителем. hizmet ediyor and he does not have a connection with spiritual teacher. ve kendi manevi öğretmeninin bağlantısı yok. У учеников очень много духовного учителя, я даже подозреваю, что он не знает о моем существовании. Spiritual teacher has so many followers, so he guessed that spiritual teacher don't know about him. Manevi öğretmenin o kadar çok öğrencisi var ki onu tanımıyor olabileceğini düşünüyor. Но суть-то в том, что я должен удовлетворить духовного учителя служения, который не знает обо мне. But he need to Satisfy. he need to pleasure his spiritual master, but he don't know about him. Yes. Onu memnun etmek istiyor ama onu tanımıyor. Будет ли духовный прогресс? If there will be a spiritual progress, Bu şekilde bir spiritüel ilerleme mümkün olabilecek midir? So again, the spiritual master is the external manifestation of the super soul, Adi Guru or Chaitya Guru in our hearts. Spiritüel öğretmen bizim kalbimizdeki orijinal gurunun yani Adi Guru'nun, Chaitya Guru'nun aslında bir ortaya çıkışıdır, dışsal görünümüdür. The spiritual master is the representation of whole tattva, Guru tattva. Manevi öğretmen bütün Guru Tattva'nın bir temsilcisidir. And this Guru tattva is also manifesting through senior devotees, senior Vaishnavas. Ve bu Guru Tattva aynı zamanda bizden daha çok ilerlemiş olan adananlarda da kendini gösteriyor. I pray and I hope that in future Chaitanya Chandra Prabhu will come to Istanbul one time. Umarım ben ileride Chaitanya Chandra Prabhu bir kere de olsa en azından İstanbul'a gelir. And be assured that the first thing that he will do when he will come to Istanbul, he will ask Nrsimha Krishna Prabhu, do I have any disciples in Istanbul? Ve eğer İstanbul'a gelmeyi düşünürse onu yapacağı ilk şey gelmeden önce Nrsimha Krishna Prabhu'ya benim orada herhangi bir öğrencim var mı diye sormak olacak. And Nrsimha Krishna Prabhu immediately will say, yes, you have a very nice disciple, Vishnu Shakti Prabhu, who is Seva Vigraha personified. He is serving from morning till evening. Ve Nrsimha Krishna Prabhu da diyecektir ki evet sizin çok hoş bir adananız var burada. O sanki Seva Vigraha. Yani sabahtan akşama kadar o hizmet ediyor burada. And you will win the heart of your spiritual master even more. Ve siz bu şekilde manevi öğretmeninizin kalbini daha da çok kazanmış olursunuz. Then if you try to day by day do some personal service nearby to him and just taking his attention in an artificial way. Yani eğer yapay bir şekilde her gün onun yanında kişisel bir hizmet yapsanız ve onun dikkatini böyle bu şekilde çekmeye çalışsanız belki o kadar memnun olmayacaktır. The spiritual master first of all is pleased when his disciples are serving senior Vaishnavas. Manevi öğretmenler ilk olarak yani eğer kendi öğrencileri ilerlemiş olan adananlara hizmet ediyorlarsa bundan And memnuniyet when they are serving under the guidance of Vaishnavas. ve eğer onlar Vaishnava'nın rehberliğinde ilerliyorlarsa bundan Krishna memnuniyet. is seeing everything. Krishna her şeyi görüyor. And sometimes in a mystical way it can happen that this somehow or other, but the spiritual master, even in spite of having thousands of disciples, will get to know about you. Ve bu belki biraz mistik gelebilir ama binlerce öğrencisi de olsa manevi öğretmen sizden haberdar olacaktır. So don't worry because first of all Krishna is seeing it, Endişelenmeyin çünkü her şeyden önce Krishna sizi görüyor. and we are serving the spiritual master to satisfy Krishna. Ve biz aslında Krishna'yı memnun etmek için manevi öğretmenimize hizmet ediyoruz. And Krishna can arrange everything. Ve Krishna her şeyi ayarlayabilir. So there are different types of sevas. Farklı tip sevalar vardır. We have prasada seva, we have tulasi seva, we have dhamma seva, we have go seva, Prasada seva, tulasi seva, dhamma seva, we have monkey seva. maymun sevası vardır. In India, you see those sellers who are selling bananas. Monkey seva, monkey seva. Hindistan'da böyle muz satanları görebilirsiniz. Maymun seva diye. We have Brijabasi seva. Brijabasi sevamız vardır. Brijabasi seva.
So, in the context of this verse that we read today, Pranipat, Pariprashna, and Seva, of course we are talking now especially about Guru Seva. Tabii ki biz bugün Pranipat, Pariprashna ve Seva'dan bahsettiğimiz için Guru Seva'dan bahsediyoruz. And there are two types of Guru Seva. Ve iki tip Guru Seva vardır. There's a very beautiful verse in Bhakti Sandarbha written by Jiva Goswami. Jiva Goswami tarafından yazılmış olan Bhakti Sandarbha'da çok güzel bir kıta var. I'll read the whole verse and then Mataji Krishnamala will read the translation. Ben bütün kıtayı okuyacağım, sonra Mataji Krishnamala onun çevirisini okuyacak. So Jiva Goswami is saying, Jiva Goswami şöyle diyor. although all worship reach perfection by surrendering to the Lord, still someone who desires a special perfection, Visheshata, will always particularly serve and worship the lotus feet of his Guru. It is either the Guru who teach him the holy scriptures about the personality of Godhead, Shiksha, or the Guru Diksha who initiates him in the sacred mantras of the personality of Godhead. Tüm ibadetler mükemmelliğine Rabbe teslim olmakla ulaşıyor olsalar da yine de bir kişi eğer özel bir mükemmelliğe ulaşmak istiyorsa bu da bir şey şatadır. O zaman her zaman özellikle kendi gurusunun lotus ayaklarına hizmet edecektir ve onlara ibadet edecektir. Bir kişiye Tanrı Yüce Şahsı ile ilgili kutsal metinleri öğreten kişi gurusudur ya da bir kişi ya da Tanrı Yüce Şahsı'nın ilgili olan kutsal mantralara onu inisiye eden kişi onun gurusudur, yani diksha gurusu. On the basis of this verse from Bhakti Sandarbha, our acharyas are describing that there are two types of Guru Seva. Bhakti Sandarbha'daki bu kıtaya dayanarak aslında acharya'lar iki tip seva olduğundan bahsederler. One type of Guru Seva is called Sadharana Seva, or ordinary devotional service. Bir tip Guru Seva, Sadharana Seva'dır, yani sıradan adam hizmeti. So a devotee disciple is serving, Bir adanan ya da bir öğrenci hizmet eder. but his hearing and chanting and remembering about the Lord, they're angi, they're the primary practice. Ama Rab hakkında duymak, onun isimlerini söylemek ve onu hatırlamak onun en birincil olan pratiğidir, yani angi pratiği. While Guru Seva remains just kind of like another elements amongst those 64 items of Vaidhi Sadhana Bhakti. Ve Guru Seva'da Vaidhi Sadhana Bhakti'nin o diğer 64 elementinden, unsurundan sadece birisi olarak kalır o kişi için. So in other words, a disciple is giving more priority to his own sadhana than to Guru Seva. Bu da bir öğrencinin kendi sadhanasına Guru Seva'dan daha fazla öncelik verdiği anlamına gelir. And we have the second type of Guru Seva, İkinci tip Guru Seva vardır. which is called Vishesha Seva, Bu da Vishesha Seva'dır. special devotional service. Özel adamla hizmeti. There is another name also, Vishrambena Guru Seva, but we will not go into that now. Bir de Vishvambara Seva var ama girmeyeceğiz bugün. So in this case, the main object of meditation of a disciple is his service to the spiritual master. Burada bir öğrencinin adamla hizmetinin temel meditasyonu manevi öğretmenine yaptığı hizmetidir. And sadhana, which consists of those 9 processes of devotional service, they remain secondary. Ve sadhanası, yani Bhakti'nin bu 9 kolundan oluşan bütün bu süreç aslında onun için ikinci bir hale gelir. So, a Vishesha Guru Sevaka, he is doing his sadhana, Vishesha Guru Sevaka kendi sadhanasını yapmaktadır. but not for his own benefit. Ama bunu kendi faydası için yapmaz. He is doing it to obtain strength and purity and force to serve his spiritual master better. Bunu manevi öğretmene daha iyi bir şekilde hizmet edebilmek için gerekli olan saflığa, güce ve o şeye ulaşabilmek için. And these types of disciples, they have a special mood, Ve bu tür adananlarda çok özel bir modu vardır. which is called Guru Karanam. Ve buna da Guru Karanam denir. And Guru Karanam means total obedience to the spiritual master. Bunun anlamı da manevi öğretmene tam bir itaate sahip olmak. It means I will practice exactly what the spiritual master is teaching me. Bu da şu anlama gelir.
manevi öğretmenim bana ne anlatıyorsa, ne öğretiyorsa ben tam olarak onu pratik edeceğim. And the opposite of Guru Karana, there is another quality Ve tam tersi olarak bir başka nitelik vardır Guru Karana'nın tam which tersi. we love very much. We love Biz de bunu çok seviyoruz. and which we are not ready to renounce for many, many years. Ve birçok yıllar boyunca da bundan vazgeçmeye çok niyetli olmuyoruz. And this quality is called Swatantra, which means independence or disobedience. Bizim niteliğimize de Svatantra deniyor. Yani bizim bağımsız olma isteğimiz. İsyankarlığımız. This is the worst quality of a disciple. Bir öğrencinin sahip olabileceği en kötü özellik budur. You may be foolish, Belki aptal olabilirsiniz. but if you're obedient and devoted to your spiritual master, you become a scholar. Ama eğer itaatkarsanız ve manevi öğretmeninize bağlıysanız o zaman siz bir alim haline gelebilirsiniz. You may be a scholar, Ve siz bir alim very olabilirsiniz. intelligent, Çok zeki olabilirsiniz. but if you have this mood of Swatantra independence, you'll not learn anything. Ama eğer bu ruh haline sahipseniz, Svatantra yani bağımsız olma isteğiniz varsa hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. And this Swatantra or independence mood, rebellious mood manifests Ve bu Svatantra yani bağımsız olma veya isyan etme ruh hali şöyle kendini gösterir. in the form of different mentalities. Farklı mentaliteler şeklinde olabilir bu. For example, I will study those books that I like, not that my Gurudev is telling me to study. Mesela ben gurumun bana çalışmak söylediği kitapları değil de başka kitapları çalışacağım. I will worship those forms that I like, not that Gurudev is approving. Yani Gurudev'in onayladığı formlara değil de ben başka istediğim formlara ibadet edeceğim. I will listen to whatever I want. Ne istersem onu dinleyeceğim. I will preach whatever I want to preach. Ve ne anlatmak istiyorsam onu anlatacağım. And so on and so on. So there are many, many varieties of how this Swatantra independence is manifest. Non-cooperation also is. Ve bu Svatantra bunun gibi birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. İşbirliği yapmamak da bunun bir boyutudur. And it's a kind of like I'm coming to a doctor. Bu aynı bir doktora gitmek gibidir. The doctor is prescribing me some medicine. Mesela o doktor da bana bazı reçeteler yazar. And I'm saying, no, I don't like this medicine. It's too bitter. I want that one, the sweet one. Ve biz de deriz ki yani ben bu ilacı sevmedim, çok acı geldi. Ben şu tatlı ilacı alacağım. You'll definitely not get cured. Maybe it will become even worse. Yani bu şekilde kesinlikle iyileşemeyeceksinizdir. Belki daha da kötü bir duruma gelebilirsiniz. So, the sevakas who are doing this special kind of service to the spiritual master, Bu manevi öğretmene özel bir şekilde hizmet eden sevakalar, they're recipients of special mercy from the Lord and from the spiritual master. onlar hem Rab'den hem de manevi öğretmenlerinden çok özel bir merhamet alırlar. And we can see this very nice verse from Padma Purana. Ve bu Padma Puran'da geçen çok güzel bir kıtayı görüyoruz en alt satırda. This verse is also quoted by Jiva Goswami and Bhakti Sandarbha. Jiva Goswami de Bhakti Sandarbhası'nda bundan alıntı yapıyor. And the verse is saying, Ve kıta şöyle deniyor kıtada. Bhaktiretha harame stita varishta guravyadi namasti tena satyana samprashta me hari. Surely Lord Hari will reveal himself to me if I am even more devoted to my Guru than to him. Kesin olan bir şey varsa o da Rab Hari'nin eğer ben guruma ona olduğundan daha bağlıysam, daha bağlı olduğunda kendisini göstereceğidir. So it's interesting that the Lord is saying that I am more pleased when somebody is devoted to my representative, to the spiritual master, than to me directly. Rab şöyle der yani, ben bir kişi benim temsilcime benden daha fazla bağlılık gösterirse bundan daha çok memnun olurum. And such type of disciples, they receive special mercy. Ve bu tür adananlarda çok farklı ve özel bir merhamete garip oluyorlar. And during the Bhakti Camp Festival, the last one, Ve geçen Bhakti Camp Festivali'nde I told the famous story about Satyakama. ben Satyakama'nın ünlü hikayesinden bahsetmiştim. Maybe those of you who attended that seminar, you remember the boy Satyakama who addressed the spiritual master Haridrumata Gautama Muni. Belki bunu hatırlar seminere katılanlar. Satyakama kendi manevi öğretmeni
Goritama'ya sesleniyordu. And I'll not repeat that story now. Şimdi o hikayeyi tekrar etmeyeceğim. I'll tell you another story. Başka bir hikaye anlatacağım. And we will finish today's discussion. Ve bu şekilde de bugünkü konuşmamızı bitireceğiz. It will take, I don't know, 15 minutes maybe. Belki 15 dakika alacak bu. But it's a very, very beautiful story that I like very much. It's from Sri Sampradaya tradition. Bu benim çok sevdiğim, çok güzel bir hikaye ve Sri Sampradaya'dan geliyor. And it's a story about a famous disciple of Ramanujacharya by the name Dhanurdhara. Ramanujacharya'nın Dhanurdhara isimli ünlü bir öğrencisine ilgili bu hikaye. So once about 1000 years back, at the time of Ramanujacharya, Bundan 1000 yıl önce Ramanujacharya'nın zamanında in the famous South Indian temple by the name Sri Rangam, ve Sri Rangam isimli Güney Hindistan'daki ünlü tapınakta lived a couple named Dhanurdhara bir çift yaşıyorlardı, Dhanurdhara and his wife by the name Ponachiyar. ve eşi Panachya. And Dhanurdhara, he belonged to the caste of Kshatriyas. Ve Dhanurdhara Kshatriya kastına ait. He was an excellent athlete and also an archer, very good archer. O çok iyi bir atlet ve aynı zamanda çok iyi bir okçuydu. And Ponachiyar also, she was a very beautiful, very educated girl. Ve Panachya da çok güzel ve çok eğitimli bir hanımdı. In Tamil language, Pon means gold. Tamil dilinde pon altın demektir. So, the golden one. Ve onun ismi de aslında altınımsı olandı. And it said in the story that she had a walk like she was dancing, very gracious. Ve onun yürüyüşü aynı bir dansa benziyordu denilmekte. And she had a very, very beautiful body, face, and especially eyes. Ve onun çok güzel bir bedeni, çok güzel bir yüzü ve özellikle de çok güzel gözleri vardı. Her eyes were very large, Gözleri çok büyüktü, beautiful like a lotus. aynı bir lotus gibi güzeldiler. And as a result, Dhanurdhara never left her alone. Ve bunun sonucunda da Dhanurdhara onu hiç yalnız bırakmıyordu. He used to walk in front of her O genelde onun önünde yürüyordu. and always was looking into her face. Kimse bu şekilde onun yüzüne bakmıyor. And I want to show you a picture. So here you see Dhanurdhara. Pardon, kendisi eşinin yüzüne bakıyordu. O da önünde yürüyordu. He was keeping an umbrella Böyle bir şemsiye tutuyordu. and walking like he's walking. It's not very comfortable to walk like that, but he was looking into her face. Bu şekilde yürüyordu. Böyle yürümek çok rahat bir yürüyüş değil ama böyle onun yüzüne bakıyordu. And from her side, Panachiyar, she was a kind of like half shy, but at the same time half proud. Ama Panachya biraz utangaç ama aynı zamanda da biraz gururluydu. And she loved her husband so much that she did not mind to object his gesture, which in South India, at that time it was something very, very revolutionary. Ve o eşini çok seviyordu. O yüzden de eşinin bu hareketine karşı çıkmıyordu. Ama aslında o zaman için bu çok devrim gibi bir şeydi. And seeing this scene, people were laughing. Ve bunu gören insanlar da gülüyorlardı. This is ridiculous, you know, how can you be so much attached to your wife and this is not according to the culture and so on. Bu çok gülünç diyorlardı. Bir kişi nasıl karısına bu kadar bağlı olabilir? Yani bu bize kültürümüze uygun değil. And this scene was seen by the great teacher Sripad Ramanujacharya. You see his picture here. Ve Sripad Ramanujacharya da bunu görmüştü bu durumu. He was surrounded by his many disciples and they were coming back from the river Kaveri. They were taking some baths on that Onun river. etrafında birçok öğrencisi vardı ve Kaveri'den geri geliyorlardı. And we see Ramanujacharya, he saw this scene Ve görüyoruz burada Ramanujacharya bu durumu görüyor. and he was astonished and he commented to his disciples. Ve çok şaşkınlığa uğruyor ve öğrencilere bununla ilgili bir yorumda bulunuyor. Here we see a practical example of what means too much attachment to the body of a woman. Biz burada bir kadının bedenine çok fazla bağlanmanın pratik olarak nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. This boy is so attached that he became blind Bu çocuk o kadar yani bağlanmış durumda ki kör olmuş. and he lost his viveka.
ve kendi vivekasını kaybetmiş. Viveka buddhi is a special type of intelligence which leads us to spiritual enlightenment. Viveka buddhi bizim spiritüel aydınlanmaya ulaşmamızı sağlayan özel tür bir zekadır. And Ramanujacharya decided to approach the boy and to talk with him. Ve Ramanujacharya bu çocuğa yani bu adama yaklaşıp onunla konuşmaya karar verdi. And he was quite straightforward. Ve oldukça da açık bir şekilde He konuştu. approached him and said, "Don't you understand that you look really foolish now?" Ona diyor ki, dedi ki yani sen şu anda gerçekten çok aptal biri gibi göründüğünü fark ediyor musun? We are participating in this procession. It was a procession. It was a special ceremony dedicated to Parvati and Lord Shiva. Onlar o sırada Parvati ve Lord Shiva'ya adanmış özel bir yürüyüşün içerisinde. And there was also a palanquin with the deities, and people were singing and dancing around the deities. O sırada bir tahterevan var ve orada aynı zamanda murtiler de var ve onlar da yürüyorlar. But Damodara did not mind. He was fixed on the face of his wife. Ama Damodara babasına hiç ilgilenmiyor ve tamamıyla karısının yüzüne yani So, odaklanmış. why are you so foolish? You know, why are you not looking at the deities, but you are looking at the face of your wife? Ve Ramanujacharya da diyor ki yani neden sen bu kadar bir aptal gibi davranıyorsun yani neden murtilere bakmıyorsun, karının yüzüne bakıyorsun? And very respectfully, Damodara then answered. Ve Damodar da sonra çok saygılı bir şekilde ona cevap verdi. He said, "Sir, I understand your point, Evet ben sizin bahsettiğiniz noktayı anlıyorum. but I can't help myself because she's really beautiful. Ama kendimi durduramıyorum çünkü o gerçekten çok güzel. Especially her eyes are like the petals of a lotus, Özellikle onun gözleri lotus gibi. Padmalochana. Padmalochana. And I have not seen anything so enhancing or enchanting like these eyes. Ve ben onun gözleri kadar güzel olan, bu kadar çekici olan hiçbir şey görmedim şu anda. And then Ramanujacharya said, Sonra Ramanujacharya diyor ki, and what would happen if I would show you some eyes that will be thousands of times more beautiful than the eyes of your wife? peki ben sana karının gözlerinden 1000 kere daha güzel olan gözler gösterseydim ne yapardın? Then Damodara was sincere and he said, I will surrender immediately and I will start worshipping those eyes. Damodara da dedi ki ben hemen teslim olurdum ve o gözlere ibadet etmeye başladım. And Ramanuja said, okay, let's go with me. Ramanujacharya da dedi ki o zaman gel gidelim. And Ramanujacharya took Damodara by the hand and he brought him to the temple. Ve Ramanujacharya Damodar'ı elinden tuttu ve onu tapınağa getirdi. It was the temple of Lord Vishnu or Lord Ranganath. Ranganath tapınağıydı burası, yani Lord Vishnu tapınağıydı. And they arrived exactly at the time when the pujari started an arati. Ve tam olarak Pujari aratiye başladığı anda gelmişlerdi. And he was doing these beautiful motions around the face of Lord Ranganath, Lord Vishnu. Ve Pujari çok güzel bir şekilde hareketlerini yapıyordu Ranganath'ın önünde. And Damodar could very clearly see the eyes of Lord. Ve Damodar da Rabbin gözlerini çok açık bir şekilde görebiliyordu. And also Ramanujacharya, he started to pray in his heart to Lord Vishnu that please reveal your original spiritual form to Damodar. Ve Ramanujacharya da Lord Vishnu'ya dua etmeye başladı o sırada. Lütfen Damodar'a gerçek spiritüel formunu göster. And Damodar received the darshana. Ve Damodar da bir darshana aldı. Darshana means that the original form of the Lord was revealed to him. Darshan'ın anlamı Rabbin orijinal formunu kendisine gösterilmesi. And Damodar became astonished. Ve Damodar'a şaşkınlığa uğramıştı. And devotees usually know this mantra that is often used during the initiation ceremony. Genelde adına inisiyasyon töreni sırasında söylenen bu mantrayı And it's the bilirler. mantra that we are using when we are doing achana. Açman yaparken söylediğimiz bir mantra bu. Oma pavitra pavitrava sarvavastanga pivaya smaret pundarikaksham savaya bantara shuchi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. So the mantra is saying, whether one is apavitra, which means impure, or pavitra, pure, Bu mantrada şöyle deniliyor. Bir kişi apavitra yani saf olmasa da yani pavitra olsa yani saf olsa da indifferent of the conditions in which he was born, hani hangi koşulda doğmuş olursa olsun if he remembers pundarikaksha,
Eğer o Pundarikaksha'yı hatırlayabilirsen, And Pundarikaksha means exactly that, means one who has the eyes of a lotus. ve Pundarikaksha'da tam olarak bu anlama geliyor. Lotus gibi gözlere sahip olan kişi. Savaya Mayantarashuchi Shri Vishnu. He becomes purified externally and internally. O kişi hem içsel olarak hem dışsal olarak da saflaşır. He becomes enlightened. O kişi aydınlanır. And that's exactly what happened. Ve Danurdara'da olan şey tamamıyla buydu. Damodara started to cry and said, Danurdara ağlamaya başladı ve şöyle dedi. "Today I have seen the most beautiful thing in the whole creation. Ben bugün bütün yaratılıştaki en harika şeyi gördüm. The very eyes of the Supreme Personality of God. Rabbin, Tanrı Yüce Şahsı'nın gerçek gözleri. Now I don't need anymore this woman." Ben artık kadına ihtiyaç duymuyorum. And he did what all the Prabhus usually are doing when they are just coming to Krishna consciousness. O bütün programları Krishna bilincine geldiklerinde yaptıkları şeyi yaptı. I'm renounced, I don't need wives, I don't need kids, I don't need relatives anymore. Benim artık bir eşe, çocuklara, akrabalara ihtiyacım yok. I completely surrender myself to the Supreme Lord. Ben tamamıyla kendimi Yüce Rabbe teslim ediyorum. And Ramanujacharya did his duty. Ve Ramanujacharya görevini yerine getirdi. And he said, whoa, 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 stop, stop, stop. Dedi ki, baba dur. Wait a minute, don't be in a hurry. Bir dakika bekle, çok acele etme. Don't go to the Brahmacharya ashram too soon. Çok erken girme bu Brahmacharya aşramına. And he said, your wife is a devotee also. Senin eşin de bir adamı. Therefore, you should take care about her not as a body, beautiful body, but as a beautiful soul in this body. She's a devotee. Sen onun da bir beden olarak değil, yani güzel bir bedene sahip olan bir kişi olarak değil, güzel bir ruh olarak ilgilen. O da bir adam. So being obedient, Damodara accepted, and they started together with his wife, they started to serve their spiritual master. O Damodara itaat ederek, yani bunu kabul etti ve beraber eşiyle manevi öğretmenlerine hizmet etmeye başladı. Offering to him prana, artha, diya, vacha, everything that they possessed. Sahip oldukları her şeyi ona sundular. And we have this very beautiful verse that Srila Shivaram Maharaj often is using in his classes. Burada da Şila Şivaramısra'nın genelde derslerinde alıntıladığı çok güzel bir kıtayı görüyoruz. Etavat eva jigyasa tattva jigyasunatmana. No, etavat janma sapalyam dehinam ihadeshishu prana artha diya vacha shiyas acharanam sada. And the verse is saying, we have two translations of the same verse. Bu kıtanın iki farklı çevirisi var. The classical translation from the Bhagavatam. İlki Bhagavatam'daki klasik çeviri. It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. Her canlı varlığın yaşamını, zenginliğini, zekasını ve sözlerini kullanarak diğer bütün herkes için, diğerlerinin faydası için iyi hizmetler, iyi faaliyetler yapması görebilir. But following the purports of some acharyas, our Guru Maharaj, Srila Shivaram Maharaj often is using this, the later translation of this verse. Ama çoğu zaman Acharyalar ve Şila Şivaramısrami de bu ikinci çeviriyi kullanıyorlar. It is the duty of every disciple to dedicate his life, wealth, intelligence and words to service to his Guru. Yaşamını, zenginliğini, zekasını ve sözlerini gurusunun hizmetinde kullanmak, ona adamak her öğrencinin görebilir. So as a result of the fact that Damodar offered his prana, his life, Ve bunun sonucunda da Damodara, yani kendi pranasını, yaşamını sundu. his artha, his wealth, Arkasını, yani zenginliğini sundu. diya means his mind, his intelligence, Diyasını, yani dilini, zekasını sundu. and vacha, his words, Ve Vacha, onun sözcüklerini to Ramanujacharya. He became a very, very dear disciple of Ramanujacharya. Hepsini Ramanujacharya sundu ve onun çok değerli bir öğrencisi haline geldi. And Ramanuja, as an expression of affection towards Damodar, Ve Ramanujacharya da ona olan sevgisini göstermek için when he was walking, he used to lean on the Damodar's hand. o yürürken Damodar'ın eline doğru yaslanıyor. Damodar helped his spiritual master doing the bathing. Damodar spiritüel öğretmenine
Yıkanırken yardımcı oluyordu. climbing the stairs and so on. Ya da merdivenleri çıkartın. And other disciples of Ramanujacharya, they became envious. Ve Ramanujacharya'nın diğer öğrencileri kıskançlığa kapıldılar. Especially in the hearts of sannyasis and brahmacharis, some envy appeared that, who is this Grihastha? Özellikle Sannyasinin ve Brahmacharya'nın kalbinde böyle bir haset oluşmaya başladı. Kim bu Grihastha? So when distributing prasadam, they were giving him half of the portion. Dağıtırken ona yarım kaşık vermeye başladılar. And they did things like that. You know. Bunu gibi şeyler yapmaya başladılar. Hare Krishna Prabhu. Actually, when we are seeing a Vaishnava, we should smile. Aslında bir Vaishnava'yı gördüğümüzde bizim gülümsememiz Hari gerekiyor. Bhakti Vilasa is saying that your teeth should be seen. Hani bak biraz da dişlerinizin görünmesi gerektiği söylüyor. Anyway, so once the sannyasis and brahmacharis, they came to Ramanujacharya and said, Bir keresinde Sannyasiler ve Brahmacharya'lar Ramanujacharya'ya geldiler ve şöyle dediler. Gurudev, we have served you since the beginning of our lives, Gurudev, biz sana hayatımızın başından beri hizmet ettik. without any fall downs and any attachment to materialistic lifestyle. Ve biz hiçbir şekilde maddi yaşama kapılmadık, hiçbir şekilde düşmedik veya bağlanmadık. And you never allowed us to serve you personally. Ve sen hiçbirimize sana kişisel olarak hizmet etme şansı vermedin. But this puffed up Grihastha neophyte is serving you personally, and as a result, we feel neglected. Ama bu şişmiş Grihastha sana kişisel olarak hizmet ediyor ve biz bunun sonucunda göz ardı edilmiş gibi hissediyoruz. And Ramanujacharya decided to teach them a lesson. Ve Ramanujacharya da onlara bir ders vermeye karar verdi. His disciples, sannyasis and brahmachari, they lived quite a simple lifestyle. Onun öğrencilerinin Sannyasilerin ve Brahmacharya'ların oldukça basit bir yaşam tarzı vardı. And they had only one set of clothes. Ve onların bir takım elbisesi oluyordu sadece. Some kaupinas, some, this dhotis like gamchas, and some external bahirvasa, some external chadars. Yani böyle bir kopinleri oluyordu, kilo niyetine kullanılan bir şey. Bir tane böyle bir dotileri oluyordu, bir de bir çadarları oluyordu. And one night, when all the sannyasis and brahmacharis were asleep, Ve bir akşam bütün bu Sannyasiler ve Brahmacharya'lar uykudayken Ramanujacharya came to the room where they were drying their clothes after washing. Ramanujacharya onların kıyafetlerini yıkadıktan sonra kurulamak için astıkları odaya geldi. And he tore apart all their garments, all their kaupins and little things that they had and was drying there. Ve orada kurmakta olan onların küçük kıyafetlerin hepsini yırttı. And in the morning, when the brahmacharis and sannyasis woke up, Ve sabahleyin Brahmacharya'lar ve Sannyasiler kalktıklarında they became angry. They started quarreling and cursing each other. That, who tore my kaupina? You did that. No, you did that. yani ondan sonra onlar uyandıklarında çok kızmışlar ve birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Kim benim dotimi, kim benim kopinimi yırttı? Sen yırttın, hayır sen yırttın diye. And a big fight broke out. Ve büyük bir kavga çıktı aralarında. Then on the next evening, Ramanuja told Danurdara, Ve sonraki akşam Ramanujacharya Danurdara'ya şöyle dedi. go home, go to your wife and be there with your wife this night. Akşam sen evine git ve eşinle birlikte geçir bu geceyi. Because usually Danurdar was assisting Ramanujacharya and he was taking care even during the night. Çünkü Danurdar genelde Ramanujacharya ile ilgileniyordu ve akşamları da ona kalıyordu. No. He said to Danurdar, this night you stay in the ashram. Pardon, o Danurdara'ya dedi ki sen bu akşam aşramda kal. And meanwhile he instructed his disciples, brahmacharis and sannyasis, go home to Danurdar's house Ve o sırada Brahmacharya ve Sannyasiler dedi ki Danurdara'nın evine gidin. and you need some new kaupins, Kopinlere mi ihtiyacınız var? and new garments, Ya da yeni kıyafetlere mi ihtiyacınız still var? everything that you will see in the house of Danurdara. Yani orada Danurdara'nın evinde gördüğünüz her şeyi gidip çalın. And disciples were surprised, Öğrenciler şaşırmışlardı. but they were obedient. Ama itaat ettiler So they went to the house of Danurdara ve Danurdara'nın evine gittiler. and Panachiyar was sleeping. Ponçer uyuyordu. And they grabbed everything that they saw in the house. Ve evde gördükleri her şeyi topladılar.
And then they decided to steal even the jewels that were on the body of Panachiar. Ve Panachiar'ın vücudundaki mücevherleri de çalmaya karar verdiler. And Panachiar, she was sleeping on one side, Panachiar bir tarafına doğru yatmış bir şekilde uyuyordu. let's say on the left side. Diyelim ki sol tarafına So yatmış. they took everything from the right side, Ve onlar sağ taraftaki bütün mücevherleri aldılar. and at those times Indian women were using not plastic decorations but real gold things. Ve o zamanlarda Hintli kadınlar yani böyle plastik takılar takmıyorlardı. Hepsi altındandı yani. And she woke up but she did not open her eyes. Ve o uyanmıştı ama gözlerini açmadı. And somehow being very, very intelligent and very sensitive, she understood that these are disciples of my Guru Maharaj. O çok zekiydi ve çok duyarlıydı. Bir şekilde onların kendi manevi öğretmenin öğrencileri olduğunu anlamıştı. And she was thinking that perhaps my Guru Maharaj has some financial problems since he sent his brahmacharis to steal our things. Ve şöyle düşündü, belki benim manevi öğretmenim biraz ekonomik sıkıntılar olabilir yani. Kendi öğrencileri bizi soymaya gönderdiğine göre. And she decided to turn on another side. Ve diğer tarafını dönmeye karar That they will verdi. take the jewels from another side of her body. Bu şekilde sol tarafındaki mücevherleri alabilsinler diye. And the brahmacharis and the sannyasis, they got scared and they ran away. Ve brahmachariler ve sannyasiler de korktular ve kaçtılar. And they came to Ramanujacharya and gave out the things that they have stolen. Ramanujacharya geldiler ve çalmış oldukları her şeyi verdiler. And then Ramanuja told to Danurdar, Danurdar, go home Ve sonra Ramanujacharya dedi ki Danudar'a eve git şimdi. and see what your wife is doing. Ve git bak bakalım eşin ne yapıyor. And meanwhile, Ramanujacharya sent his sannyasis and brahmacharis to hide somewhere and to listen what would they talk. Ve Ramanujacharya da o sırada kendi öğrencilerini, sannyasileri ve brahmacharileri de eve gönderdi. Ne konuştuğunu duymaları için saklanıp bekliyorlardı. And when Danurdara reached home, he found his wife in total anxiety. Danurdara eve geldiğinde karısını tamamen endişeli bir şekilde buldu. And he asked, what happened? Ve dedi ki ne oldu? And she said, you know, brahmacharis came here, they started to take things, and then I turned, I wanted to give them the possibility to take other jewels, but they got scared and they ran away. Brahmachariler geldiler, her şeyi aldılar. Ben ama diğer tarafımı döndüm, o taraftaki mücevherleri de alsınlar diye. Ama o sırada korktular ve kaçtılar. And I feel so bad that they could not take everything from me. Ve ben kendimi çok kötü hissediyorum her şeyimi alamadıkları için. And Danurdara started to chastise her. Ve Danurdara da ona azarlamaya başladı. Why didn't you remain just still? Neden sadece yerinde durmadın? Could you not just tolerate a little bit? Sadece birazcık yani dayanamadın mı? Now we lost such an opportunity to serve our spiritual master. Şimdi biz manevi öğretmenimize hizmet etme şansını kaybettik. You are probably still attached to your ornaments and therefore you did not turn. You did turn. Yani sen hala demek ki mücevherlerine karşı bir bağlılık duyuyorsun. O yüzden döndün bu tarafa. Just to scare them away. Sadece onları korkutmak için yaptın. So when the brahmacharis and sannyasis heard this dialogue, Brahmachariler ve sannyasiler onların bu konuşmalarını they really duyduklarında felt very, very ashamed. gerçekten çok çok utandılar. And they returned to Ramanujacharya and said, Guru Maharaj, we did a big mistake. Onlar Ramanujacharya gittiler ve dediler ki Guru Maharaj'ın büyük bir hata yaptı. This couple is really dedicated their prana, artha, diyavacha and service to you. Bu çift gerçekten pranalarını, artalarını, diyalarını ve vaçalarını sana senin hizmetine adamış durumda. And Ramanujacharya smiled Ramanujacharya gülümsedi. and said, do you remember what happened amongst you yesterday morning? Dün sabah sizin aranızda ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Neler geçtiğini? Now you understand why I keep him near me and he's serving me personally, and why I keep a little distance from you. Şimdi neden onu yanında tuttuğumu ve bana hizmet etmesine izin verdiğimi ve neden size biraz mesafe koyduğunu anlıyorsunuz. So then brahmacharis and sannyasis, they went back to the house of Danurdara Sonra brahmachariler ve sannyasiler Danudara'nın evine geri gittiler. and Ponachiyar, they offered back all the jewels, everything that they stole, Ponachiyar'a bütün çalmış olduklarını geri verdiler. and they asked for forgiveness for the offense that they committed, Ve işlemiş oldukları kabahat için af dilediler. and they expressed their gratitude for the lesson that they have given them. Ve onlara vermiş oldukları ders için de minnettarlıklarını ifade ettiler. So the idea of this story is that the special
servant, Vishesha Guru Sevaka, he is the recipient of special mercy from the spiritual master. Ve bu hikayenin de aslında özlü mesajı bu özel hizmette bulunan Sevaka'nın yani özelliğini aslında. And often when Srila Prabhupada was speaking about the verse Tadvidi Pranipatina, he was speaking about another verse. Yasyadive parabhaktir yatadive tathagrao. Ve Srila Prabhupada genelde bu kıtadan da bahsediyordu. And he was saying that the conclusion or conclusive imports of the scriptures are revealed only to that great soul who has the same transcendental devotion, parabhakti for Shri Gurudeva, that he has for Shri Bhagavan. Kutsal metinlerin sonucunu gösteren bütün bu yorumlar ancak Shri Bhagavan'a duyduğu transandantal adamanın aynısını yani parabhaktiyi kendi Shri Gurudevasına da duyan o büyük ruhlara açılır. So this verse is describing the result of Pranipat, Pariprashna and Sevaya to the spiritual master. Ve bu kıta aslında manevi öğretmene duyulan Pranipat'ın, Pariprashna'nın ve Sevaya'nın sonucunu bize açıklıyor. By Lord's grace, he will become conversant with all the imports of scriptures. Ve Rabbin merhametiyle, lütfuyla bu kişi bütün kutsal metinlerin sonuçlarına ulaşacak. He will become free from all the obstacles. Bütün engeller ortadan kalkacaktır onun için. And he will fix his mind on Krishna, will attain love for Krishna. Ve o da hayatını Krishna'ya atabilecektir ve So dear devotees, thank you so much for the opportunity to serve you. çok teşekkür ederim sevgili hanımlar. Size hizmet etmeye And I fırsat hope verdiğiniz için. this presentation also will be inspiring and useful your seva to Hari Guru and Vaishnavas. Umarım Hari Guru ve Vaishnava'ya olan hizmetiniz bu seminerde sizin için faydalı olur. Now we should proceed with the program. Şimdi bizim programa devam etmemiz And gerekiyor. We chant. Şimdi We will have kirtan kirtan, yapacağız. and then of course prasada. Ve sonra da iki prasada. Grantaraja Shrimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Radha Govinda Prabhu ki Gaura Bhakta-vrinda ki jai. Grace Moksha Mataji ki Thank you.